Severler, yepyeni bir turnuva videosuyla karşınızda. Evet, Telegram kanalımın ikinci sezonu başladı. Bugün ilk maçlar, ilk video olduğu için yapacağız. Bir de haftalık, yani bugünden itibaren her haftada bir videomuz gelecek. Bakalım, rakibim Yunus Emre'ye de başarılar diliyorum. Sonucu bilmiyorum şu an. Evet, 1-0 öndeyiz. Bakalım, 1-1 oldu. Ben dedim ama bak, Yunus Emre dedim, bak favori sensin. Evet, inşallah galibiyetle başlamışızdır. Evet, ilk yarımız bir bitti. Gerçi goller genelde hep ikinci yarı geliyor ama belli de olmaz. Belki atan sağ taraf olur, yani oyun hiç belli olmuyor. Yani ben çok %65-66 ile oynayıp da 2 şuta 2-0 2-1 yenildim. Çok bak, 2-1 öne geçtik, güzel. Dediğim gibi genelde ikinci yarı goller geliyor. Evet, dakika artık 88. Ya işte bak, oy Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Bak, değişiklik yaptı. Bakar mısın? Bak nerede o? Bak, değişiklik yaptı. Ya bu kadar etkili olmamalı ya. Tam bak, 55'lik mi 60'lık mı ne oyuncu girdi. Bak burada hemen 88'de, yani evet, yapacak bir şey yok. Bak abi, şuna bak ya, 14 şutta 7 şut. %62, %38. Abi yani var ya, ağzına tüküreyim şu Grossobel mi? Evet, o bayağı kötü oynamış. Gerçi öbürleri de pek de iyi oynamış. Olsun, açılış maçı güzel oldu. Eline sağlık kardeşim. Şöyle bir hemen merak ettim, bizim ligde neler oldu. Evet, Mia Murat, yani beklenen olmuş. Ahmet sağ olsun. Abi bu sefer sen geçen sefer ben işte dandik takıma geldim. Bak, sıfırdan gireyim de sen gör diyordu. Evet, gördük yine. Mükemmel bir başlangıç. Takımda mükemmel harbiden. Çok da güzel bakıyorsun. Bravo, tebrik ederim. Yani sonra diyorsunuz ki beni takım al, beni lige al, beni bilmem ne yap. Neyse. Evet, 15 şut 10 şut ama abi, yani tebrik ederim ya Murat'ı. Dediğim gibi sonuç normal abi. Çünkü rakip bakmayan bir rakip. Maalesef ligi öylesine işgal eden bir rakip. Cidden yani kardeşim, ne diyeyim size, ben gelim lütfen, ben gelim diyorsunuz. Vallahi kıramıyorum da diyorum ki hadi gelin, tamam doğru haklısın, geçen sefer ligin ortasına geldin, al diyoruz, yepyeni sıfırdan başla, sen beni bu sefer gör diyor. Harbiden gördüm, geçen sefer bottum, bu sefer daha da bot başladın, helal olsun. İnşallah düzelirse, uzun bir lig var, eminim ki böyle devam edeceksin, yani beni şaşırtacağını zannetmiyorum. Murat'ı da tebrik ederim. Evet, maalesef yani abi, neden kızıyorum biliyor musunuz? Bakın, ben birlik kuracaktım. Kıramadığım insanlar, böyle yani Telegram'da olan insanlar oldu. İki lige çıkarttım. Abi keşke gelmesiniz, biz botlarla oynamak istemiyoruz ya. Vallahi billahi, beni var ya 5-0 herkes yensin ama sağlam mücadele olsun ya, bu nedir? Evet. Efeko kendi evinde Jurgen Klopp'a 1-0 yenilmiş. Şöyle bir bakalım. Evet, 5-4-1-B başlamış. 11 şut atmış. Biraz yani bak, 6 şut. Evet, ev sahibinin şanssızlığı olmuş. Cidden. Ama büyük ihtimalle şöyle bir bakayım. Port Vale, şöyle bir bakmak istiyorum. Port Vale takımına. Yanılacağım mı diye bakacağım sadece. Port Vale burada. Evet, 65 bak tam da, yani bakın yüzde oynamasının sebebi, emin olun bakın, bu 65-66'lık adamlara bak. Ve listede bak adam yok. 4-5-1'e kurmuş, bırakmış. 5-4-1'e. Tam da tahmin ettiğim, yani öbür adam şansa kazanmış gibi duruyor ama alakası yok, emin olun. Bak nerede o yenen kardeşimiz de? Nerede, neydi diğer takımın adı? Şöyle geldim. Böyle bak, adam 70 küsürlüklere çıkarmış, ekmeğini yemiş. Yani bak, listeye adamlarını da koymuş. Aktif bir kişi var gerçi listesinde. O da abi, listeye adam eklemezseniz fark açılır. Sonra sinek avlarsınız, ben size söyleyeyim. Evet. Burada da Allah'ın aslanı Sparrow'u, evet, 1-0 yenmiş. Evet, ev sahibinin şanssızlığı olmuş. Kırmızı kart işi bozmuş. Kafa kafaya gitmiş maç ona rağmen. Evet, 5-4-1'e 5-2-3 seçimleri var. Şöyle takıma baktığımda aslında güzel de takım kurmuşlar. Evet. Geçmiş olsun Sparrow'a.
Evet, Sokan Buruk sen beni bu sefer gör abi demişti. Evet. Tersten gördük bu sefer. Görmüş olduğunuz gibi 5-2-3 5-2-3A yapmış. Büyük ihtimalle şimdi onun takımına da bakacağım. 4-3-3 ile 5-2-3 kendi evinde bu kadar yenildiyse kesinlikle yani takım yoktur ortada. Bakalım Sokan Buruk. Evet, orası iyi. Yani kaleyi görüyorsunuz. Abi şimdi niye o kadar farklı 4-3-3 deplasmanda oynuyor anladınız? Bak kaleye 61. Bakar mısın? Yani 5-2-3 oynadı. Ya da 5-3-2 her neyse. Zaten hiçbiri tutmuyor da. Neyse yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, geldik devam edelim. Hasan Şahin de yine aynı şekilde bakmayan bir oyuncu maalesef. Gerçi geç katıldı ama ona rağmen sabah o uyarılarda bulunduğum insanlardan bir tanesi o da. İnşallah beni şaşırtırlar. Hasan Can şaşırtmadı. Deplasmanda güzel bir galibiyet almış. 4-3-3'e 5-4-1. Aa bak şimdi bak oyuna bakmıyorlar 5-4-1 bırakıyorlar tamam bitti iş. Tamam oyun böyle sonlara da gitsin. Aslında güzel de oynamış. Takımı da kursa ekmeğini yiyecek ama takım kurmadıkları için bakalım şimdi Hasan'ın takımına. Hasan Şahin'e bakalım bir de. Hiç üşenmem abi. Bak bakarım. 5-4-1 bakın. Bak 5-4-1 şu orta sahayla 5-4-1. Yani bak emin olun taktik dayanıklı olduğu için bak kaleye bak. Görüyor musun? Evet yapacak bir şey yok. Bu mağlubiyetler normal abi. Bakmazsanız insanlar evinizde lay lay lom sizi yener gider evet. McGovern zaten bekleneni yerine getirmiş. Güzel takım kurdu. Satışlar falan bayağı iyi gitti ve 4-5-1 yapmış şaşırdım. Evet ezmiş bayağı 4-5-1 ile. McGovern bizim bu Oğuz'dan McGovern dur. Ben isimleri karıştırdım. Ulan Oğuz'da 4-5-1 ile mi oynadım vicdansız harbi. Güzel galibiyet almış Oğuz'da. Ben var ya Berat zannettim sonra da o isim değişmiş çünkü. Aslanım benim. Evet Sevin'de 3-1 yenmiş. Şöyle bakalım. 1-0'dan 3-1 hatta bir de penaltı kaçmış. 11 şuta 13 evet kafa kafaya giden güzel bir maç olmuş. Büyük ihtimalle takım dengesizliği olabilir burada. Ve hani ev sahibi avantajını da güzel kullanmış aslında. Evet güzel bir maç. Şu sakatlıklar falan maalesef benim de maçta olduğu gibi sakatlandı tak diye bir tane gol yedik. Belki onunla alakası yoktur ama ben genelde bir kılıf buluyorum evet. Pandispanya evet rakip dakika 8'de kırmızı kartı yiyince o da değerlendirmiş. O ikinci kırmızı kart da gelmiş. Beyin sarsıntısı da gelmiş. Sarı hakem de rakibi ezmiş resmen. Evet bir şut atabilmiş yazık. 6-3-1 yapmış o da 4-4-2 ile. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bu maç için olduğunu zannetmiyordum ama 6-3-1'e 4-4-2B gider mi diye soru gelmişti. Evet şimdi anladım ne olduğunu. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu videoyu izleyeceksiniz. Lütfen turnuva maçları için üstü kapalı da olsa sorular sormayın. Buradaki herkese saygımız var. Biz sizi yönlendirmeyelim. Lütfen burada sizin ne kadar oyunda bilginizi, rakibe karşı neler yapıyorsunuz onu görmem lazım ki hani bu şeyde turnuvada amacına bakın. Bu aynen bak bu soruyu 6-3-1 gelen rakibe 4-4-2-B iş yapar mı sorusu bunun cevabıymış. Tabii kırmızı kartlarda zaten olayı bitirmiş. Güncel 6-3-1 var mı diyen kardeşimiz de öbürüydü anladığım kadarıyla. Evet neden diyorsun dediğimde de buraymış. İki soru da burada cevabını buldu bu arada. Şöyle gelelim. Evet Hamza var bir de. 1-0 Batu İnal'ı yenmiş. Bakalım 5-4-1 ile oynamış. 4-4-2-B ile güzel bir karşılık vermiş. İkisi de güzel taktik seçim yapmış. Burada tabii güç farkı da olabilir. Ve güzel seçimler olmuş. İkisine tebrik ederim. Güzel rakibi yendim bu arada. Hamza tebrik ederim. Yine burada Pogba şaşırtmadı. Sabah uyardığım insanlardan bir tanesiydi. Yani bu da maalesef sağ olsun bota gerek yok ben varım diyorlar. Bunlar takım alıp da işte böyle bot gibi takılıyorlar. Tebrik ederim kimdi rakibi?
Ebis. Eyvallah. Evet, o şaşırtan günün sürprizlerinden bir tanesi Burak'la Greenbolt. İşte dediğim buydu. Berat'ın maçı burada. 11 şut, evet, 5-4-1 tercihi, 4-3-3-A tercihi. Zaten Berat'cığım bol bol 4-5-1, 5-4-1 bunları göreceksin benim haricimde. Sen de benim bugün rakipler 4-3-3 çıkarak cidden beni şaşırttı. Ben aslında formasyonlarımı defansif gelire göre ayarladım ama gelmeyince bıraktım öyle son dakika değişir mi diye. Değişmediler. Sonuçlar da böyle oldu. Evet, şimdi A grubunun sonuçları böyleydi. Şöyle bir lig tablosuna gireyim. Görmüş olduğunuz gibi Mia Murat birinci. Zaten burada 3 puan alan oyuncular var şöyle. İsimleri tek tek okursam video çok uzayacak. Şöyle geçin. Bakın sizde. Evet, kadro değerinde bakın Greenbolt görüyorsunuz. Biz bayağı aşağıda kalmışız ha. Ulan düne kadar ben ikinciydim ha. Şöyle bakalım. 6. sıradayız. Tabi buralar çok değişir. Maalesef alt kısımlarda Pogba, Ahmet, Hasan Şahin, işte Efeko, Reber inşallah yükselir. Yani Burak'tan umudum var. McGovern eminim bu bambaşka bir seviyeye gelecektir. 4-5-1 çıkan arkadaşımız. Sokan Buruk'tan yine dediğim gibi Batu İnal'ı zaten biliyoruz. Yani diğerleri evet daha sağlam görünüyor. Kadro farkı artmadan kendinizi toplayın. Evet, hemen B grubuna geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, B grubunun ilk maçı benle Mertcan arasındaydı. Bunun sonucunu biliyorum çünkü ilk bu oynanmıştı. Şöyle hatta basayım, 0-0 bitti maç. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi ben aslında Mertcan kaleyi görünce vurur sonradan kanatlar çevir yaptım ama geri değişir diye defansife göre ayarladım ama bir tık orada hata etmişiz gibi. Olsun abi, benim defansla kalecim güzeldi. Onun da orta sahayla forveti iyiydi. Güzel maç. Bence hakkaniyetli olmuş bu taraf. Yiğit öldür, hakkını yeme demişler. Evet. 4-1 Memo'nun Montana maçı. Evet, Montana ben Berat'ı istiyorum dedi. Evet. Memo Özkol şöyle bakalım. 16 şuta 5 şut. 4-4-2B bir de kırmızı kart var. Ha, kırmızı kart var burada. İkisi, gerçi 1-2-2-1 olmuş. Kırmızı karttan sonra oyun bitmiş zaten. Rakibe dönmüş. Geçmiş olsun diyelim. Tony Montana mıydı? Evet, Tony Montana'ya. Tebrikler Memo'ya. Şöyle evet, yine burada bayramda kendilerinden bekleneni yapmış. 2-0 net bir galibiyet. Şöyle evet, 4-4-2B ile çıkmış ve 4-3-3 ile çıkan rakibini yenmiş. Burada tabii ben rakibi göstermek bile istemiyorum. Çok kötü kadro yapısı olarak gözümüz kanamasın. Evet, Oğuz kendi evinde OSM Fatih'ine yenilmiş. Şöyle bakalım, 9 şuta 14 şut, evet, deplasmanda. Tabi burada Oğuz'un dediği gibi pazar gününe kadar rakipten ben 8 rank üstündüm. Şimdi o benden üstün oldu. Satış kaydı falan demiş ama rakibi de 4-3-3'le çıkmış. Evet, ev sahibi avantajını da kullanamamış. Oğuz'a geçmiş olsun. OSM Fatih'le tebrik ederim. Güzel bir galibiyette başlangıç olmuş. Thomas Tuchel de evet rakip kırmızı kartı dakika 4'te yiyince o da 46 ile 55'te golleri bulup 2-0 net bir galibiyet. Adam burada bir şut atmış, ölmüş takım ve 5-4-1 çıkmış bu arada. Bir de Thomas Tuchel tebrik ederiz. Indiana Irola'da maalesef. Evet, yine burada Mertcan Klomp dakika abi amma kırmızı kart olmuş, bir de sakatlık olmuş. Fegoli evet, maalesef kırmızı kartlar damga vurmuş bu lige. 4-3-3 ile gelen ev sahibi maalesef madar olmuş bu kırmızı kart yüzünden. Geçmiş olsun diyelim Mertcan'a. Yusuf Özkan tebrik ederim. Yusuf Özkan şuradaydık. Evet, Doktor Boulder bana güvenin hocam diyor. Ev sahibi avantajını bırakmam diyor. Evet, 12'ye 7 şut. 4-2-3-1 ile çıkmış. Bayağıdır görmediğimiz bir taktik 4-2-3-1. Tebrik ederim. Gayet de güzel, ezerek yenmiş harbiden ev sahibi avantajını. Mesela ev sahibi şimdi şöyle bir şey. Ev sahibi 4-2-3-1 ile geliyorken yani 4-3-3 ile yani kadro farkına bir bakmam lazım tabii burada. Bir bakalım Northampton'a bakalım. 4-3-3 ile çıkmış. Northampton
75. Evet, 61'lik orta saha var. Oo, bu takımla yani abi bak, kaleci bak, şimdi takımı siz öldürmüşsünüz. 85'lik kaleci, 80'lik defans, gerisi abi bak, ilk önce buraları 75'erli yaparsın. 75, 77, 78, sonra yavaş yavaş yükseltirsin. Yani bak, yani şura 95'lik forvet alsan ne olacak abi, bak 61, 61 abi, bura seni öldürdü zaten. Yani tam da tahmin ettiğim gibi takım kuramadığı için de evet, yapacak bir şey yok maalesef. Bakalım. Yani eleştiriyorum ki hırs yapın, daha da sağlam maçlar olsun diye arkadaşlar. Evet. Akdemir Bek de sonradan gelmişti galiba. Antep TD 3 tane yemiş bakalım. Bir şut atabilmiş. 4-4-2 ile çıkmış. 5-4-1 ile çok sağlam bir galibiyet almış. Tebrik ederim. Evet, bayağı değişik bir maç olmuş ama şöyle baktığımda sanki deplasman yanlış bir seçim yapmış gibi duruyor. Antepli'ye bir bakmak istiyorum. İnşallah gözlerim kanamaz. Antepli'ye bakalım. Evet, aslında güzel takım. Evet, Antepli takımını kurmuş abi. Onu yenen kimdi? Bu muydu? Yok, bir dakika. Antepli güzel. Akdemir Bek'ti, bakalım. 5-4-1 ile çıkmış o da. Abi nasıl bu takıma o kadar... Oo, bu takımdan yedin ha o kadar. Evet, taktikte bir yanlış seçim var. Bu taktikte yanlış bir seçim var. Yani burada cidden skor tam tersi olmuş arkadaşlar. Yani burada Antepli'nin 3 tane atması gerekirken Akdemir Bek atıyorsa bir anormallik var bu Antepli'nin taktiğinde. Bence taktiğini bir gözden geçir. Eğer benim taktiklerimle çıkıyorsan da mutlaka sesli şekilde videoyu dinlemelisin. Çünkü bir anormallik var orada. Evet, 1-1 biten bir maç. Kardeş payı yapmış Hüseyin'le Ali. Şöyle bakalım, 12 şut. Abi direkt yani Hüseyin şanssız başlamış. Bayağı da ezici bir üstünlük sağlamış. Tabi o da 5-2 ile güzel bir kontra denemiş. Tebrik ederim ikisini de. Hüseyin için şanssız bir başlangıç olmuş. Evet. Burada Deniz Hoca zaten demişti rakibin kırmızı kart yedi diye. Kırmızı kart deyince de Deniz Hoca direkt 3-0. Baksana, bu da bir şut. Amma kırmızı kart var ha. 4-5-1 çıkmış rakip. Vallahi amma bu ligde bayağı gördük ama. Niye benim rakibim yemiyor abi? Bir de kıpkırmızı bizim hakeme bak. Yok şeymiş pardon, turuncu, yani sarı hakem de mavi hakem diyorlar. Kaç tane sarı çıktı? 2 tane 2 tane. Ya bana böyle oyunu izlerken sanki daha fazla gibi geldi. Evet, bakalım, tebrik ederiz Deniz Hoca'yı. Alpay da abi, Alpay için takım burada harbiden daha yeni tabir ettiğim gibi yani bota isim verdik resmen, öyle olmuş. Lütfen satışlarınızı, lütfen takımlarınızı kontrol edin arkadaşlar. Yani bu lige sadece bulunmak amacıyla şurada isminiz yazsın diye gelmeyin. Bakın, inceliyoruz, eleştiriyoruz, övüyoruz. Burada övülen taraf olun. 11 şut, 13 şut olmuş bu arada. 4-4-2 aya 4-3-3. Evet, bak mesela 11 şut, 13 şut, bak burada eminim ki kadrodan dolayı yenildin. Kadronu sağlam yapsın. Bak, o kadar da güzel bir taktik yapmışsın demek ki. Ördek avcısı da kendi evinde yenilmiş. Bakalım oraya da. Oo, 3 tane sakat. Abi bu nedir? 5-3-2 çıkmış adam. O da 5-3-2 yani. Abi 3 tane sakat, yani ilk 11'den oyuncusu gitmiş. Evet, Ekim bayağı şanslı bir galibiyet almış. İkisi de 5'li stoper, 5 defans çıkmış. Ama İsmail'di galiba kardeşimizin takımı. İsmail kardeşimizin galiba takımı. Şöyle bir bakalım. Memo birinci burada avarajda 4 gol atmış. O da tabii aynı sayıda olsa da avarajı fazla gol attı diye en üstte görmüş olduğunuz gibi. Evet, şöyle bir geçim yavaş yavaş. Bakalım burada neler olacak, neler değişecek. Antepli dediğim gibi burada bir taktiksel bir hata yapmış. Kadrosu güzel ama bir taktiksel bir hata var orada. Biz de burada 3. sıradayız. Bakalım
kadroda zirveyi zorlayacağız gibi öbür tarafta bir tık geri kalacağız. Gerçi satışlar, dostluk maçları vesaire derken zaten büyük ihtimalle uçarız diye tahmin ediyorum. Tabii ki rakiplerimin de uçmasını bekliyorum. Özellikle şu alttaki arkadaşların Alpay, Akdemirbek, Tony Montana, abi şu siteye bakar mısınız Allah için? Yani bak, buna ne diyeyim ben ya, bak buralar ölmüş. Yani buraya bir tane defans, şu kaleye bak hele 95'i. Ya sen bu 95'lik kaleciyi 35-40'a satıp da takım kurmayı planlıyorsun harbiden. Ya bunun için mi aldın? Ya benim transfer Allah için, ben dengeli bir takım nasıl kurulur da bir video çekeyim harbiden. Ya vallahi gözüm kanadı bu ligde ya. Turnuvada resmen yani o kadar istekli insanların böyle gözlerimi kanatması ve bu insanların bir de hani bunların deyip de beni de al deyip de bu sefer farklı olacak deyip de bunlar yapması beni üzücü arkadaşlar cidden. Bakın sevdiğim için eleştiriyorum. Sevdiğim için biraz sert konuşuyor. Sert konuşmam aslında. Haklı bir eleştiri yapıyorum. Arkadaşlar bakın, ben sizler için 2 tane lig kurdum ya. Ben bir tane kurardım ve daha keyifli olurdu. Abi 2 tane ligden bir lig adam çıkmayacak yani böyle giderse. Neyse, yapacak bir şey yok. Herkese başarılar. İnşallah bir dahaki videoda o eleştirdiğim arkadaşları överek anlatırım. Like at, abone ol. Tabii ki devamı gelecek. Bu arada turnuvalara katılmak istiyorsan, uygun fiyata coins almak istiyorsan, uygun fiyata dediğim iOS'lar ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için Telegram'da DM'ye gelin. Fiyat alın, ona göre karar verin. Like at, abone ol. Tabii ki devamı gelecek.